Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bugün güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile beraber Savaşın Kökleri olan etkinlik de geldi. Bu etkinlik 30 vs 30 olan etkinlik. Şöyle sizlerle beraber detaylı bir incelemeye bakalım. İncelemeye geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Buradan savaş bölümünde komutanlar hepsi 60 level arkadaşlar. Yani bütün komutanlar, kasmadığınız komutanlar da bu etkinlikte 60 level olarak karşımıza çıkıyor. Burada yetenek bölümünde oyun bize kendi hazırladığı 4 tane yetenek ağacı var. Bunları ücretsiz bir şekilde istediğimiz hangi yetenek ağacını istiyorsak çevirebiliyoruz. Ama ben bunu önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü etkinlik alanında sürekli git gel yapacağımız için bu yüzden bize hız gerekli. O yüzden ben kendimi buradan manuel bir şekilde hız olan yetenek ağacından gideceğim. Şöyle eserlere baktığımızda eserler de aynı şekilde herkese eşit. Sadece kendi üzerinizde olan yani eserleri kullanabiliyorsunuz. Politikalara bakıyorum. Birinci sezon kapasite artışı 41.500, yani ilk sezonunu oynayanlar için bu. 1 Plus'ta 87.500, ikinci sezonda da 87.500 olacakmış. Daha sonra iyileştirmeye bakıyorum. İyileştirmede kaynakla iyileştirme sınırsız. İçeride yani sınırsız bir şekilde kaynağınız varsa iyileştirebilirsiniz. İksirle iyileştirme olmuyor. Yani politikalardan gelen iksirden bahsediyor bu arada. Buff'lardan bahsedelim. Sezonda buff'lardan Zebelle etkin değil, köy bonusları etkin değil, ittifak teknolojisi etkin değil, rün etkin değil. Etkin olanlar teknolojisi, VIP'den gelen bonuslar, fraksiyon bonusu, ittifak ünvanı, yani bu atak bonusu veren bu şey var ya subaylara. O bina bonusu, şehir teması, eşya, okey. Bunda okeyiz baba. Kurallara geliyorum. Hikaye bölümünü geçtim. Oynanış bölümünde savaşın köklerine kayıt yaptırdıktan sonra ittifakın sıralamana göre belirlenen bir rakip ile eşleştirilir. Sıralaman eşleştirme derecesine, savaşçı sayına ve yakın zamanda kazandığın zafere göre belirlenir. Bu ilk başta zaten adaletsiz bir eşleştirme olacaktır kesinlikle. Daha sonradan büyük ihtimal rütbe sistemi işte olursa ona göre gelir büyük ihtimal. İttifaklar rakip olarak eşleştirildikten sonra bir takım mavi, bir takımsa altın olarak oynar. Savaş başladıktan sonra oyuncular düşman takımın birliklerini yenerek kişisel puan kazanabilir. Binaları işgal etmek veya ay havuzlarını toplama yapmak hem sana hem de ittifak puanı kazandırır diyor. Biliyorsunuz oyunda can taşı muhabbeti var arkadaşlar. Can taşı binası. O binasının etrafında can taşı çıkıyor. Onu kendi yerinize götürmeniz lazım. Can taşlarını herhangi bir takım binasına veya tarafsız binaya teslim etmek hem sana hem de ittifakına büyük miktarda puan kazandırır diyor. 5 eşleşme sona erdiğinde en yüksek ittifak puanına sahip olan takım kazanır. Oyuncular kişisel puanlarına ve takımın maçı kazanıp kazanamadığına göre ödül kazanır diyor. Genel bakışta ne demişler? İttifakın kayıt yaptırma hakkı kazanması için sunucundaki ittifak güç sıralamasında en iyi 20'ye girmesi gerekiyor. Kayıt dönemi başladığında en az 10 ittifak kulesine sahip olman gerekiyor. Ee, Bu etkinliği zaten subaylar ve liderler kayıt yaptırabiliyor. Kayıtlar açıldıktan sonra oyuncular savaşın köklerine yalnızca mevcut ittifakları ile katılabilirler. Yeni bir ittifaka geçsen bile savaşın köklerinde aynı tura bir kez daha oynayamazsın diyor. Kayıtlar açıldıktan sonra bir ittifaka katılan oyuncular ittifaklarına takımına katılmazsa savaşın köklerinde ödül kazanamaz diyor. Acaba yedekler alacak mı? Alır büyük ihtimal herhalde. Kayıtlar sona erdiğinde ittifakın takım kadrosu kilitlenir veya kilitlenir ve değiştirilemez diyor. Tamam baba. Oyun yönetimi zaten 30 dövüşçü 10 yedek olarak diyor. Katılım şartları en az 16 seviye olman gerekiyor. Savaş meydanına giriş. Yani burada dikkat etmeniz gereken bir konu arkadaşlar. Dışarıda birlikleriniz olmaması gerekiyor ve savaş çılgınlığında olmaması gerekiyor. Yani bir örnek veriyorum, hani 25 seviye kaleniz varsa 15 dakika hiçbir ittifaka veya işte dışarıdaki birliklere saldırmayın veya gözcü atmayın ki savaş çılgınlığı aktif olmasın. Eğer ki ağır yaralınız varsa sıkıntı yok. İçeride full kapasite girebiliyorsunuz. Savaş başlangıcı diyor. Okey. 3 dakika veriyor hazırlanmak için. Sadece hani bunlar kim nereye gitsin
falan bu ayarları yapmak için. Birinci aşamada binalar açıktır. Sarı ve mavi güçleri efsanevi bir savaşa başlar. Okey. İkinci aşama can taşı. Can taşı kaidesinde belirlenir. Savaş doruk noktasına ulaşır. Bitiş aşaması da normal aşama. Binalara bakalım şöyle. Burası zaten sarı. Sarıların başlayacağı yer. Burası mavilerin başlayacağı yer. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var bu etkinlikte. Haritada sisli. Yani haritanın bazı yerleri sisli. Bunun için arkadaşlar burada mesela şey var. Hemen göstereyim onu. Karakollar var. Bakın. Bu karakolları işgal ettiğinizde bir karakola işgal etmek ittifakın görüş alanını genişletir ve az miktarda puan kazandırır. Yani bu şeyler, karakollar önemli. Haberiniz olsun. Zaten 4 tane gözüküyor şu anda. Bir tanesi base'in arkasında. Bir tanesi hemen base'in solunda. Yani bunları almak bize üstünlük sağlayabilir. Ondan sonra şöyle can taşı. Can taşını 3 tane yere koymuşlar. Burada zaten mevzu burada patlayacak. Yani büyük savaşlar burada dönecek yüksek bir ihtimal. Alıp vermeme olayı var çünkü. Daha sonra salonlar diyor. Salonu işgal etmek ittifakına büyük miktarda puan kazandırır diyor. Bunlar da önemli. Cesaret ağacı. Bu cesaret ağacı arkadaşlar tüm takım üyelerine atak ve savunma değerini arttırmak için yani atak ve savunma değeri veriyor. Bir de şey var. İyileştirme ağacı. Bu iyileştirme ağacı da takımınıza ittifak üretim hızı veriyor. Ya pardon, iksir üretim hızı veriyor ve Lejyon HP'si veriyor. Şurada zaten hem mavinin burada var hem de sarının sağ tarafında var. Yani rakibinkini işgal etmek biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü köprü var. Köprüden geçmek sıkıntı veya düz bir alan var. Yani sarı için konuşuyorum ben şu anda. Yani güzel bir etkinlik olur gibi geliyor bana ya. Daha sonra hangisini söylemedik? Salonu söyledik. Ya benim merak ettiğim aslında ödüller ya. Bir de bak şey var. Ay havuzları var. Burada da arkadaşlar Legion'un kampına geri dönmesi gerekiyor. Yani burada diyelim Ay havuzuna girdiniz. Orada kaynağı topladınız. Oradaki o ödülü almak için veya puanı almak için askerleri kalenize geri getirmeniz gerekiyor. Yoksa puan işlemiyor. Aynı yerde 3 kez yeniden doğuyor savaş sırasında. Ödüllere bakalım abi. Kazanan ittifakın tüm üyeleri şunları alır diyor. 200 elmas, efsanevi madalya, kaynak kutusu. Tamam bunları geç. Kaybeden ittifak 100. Kazanan ittifakın takım üyeleri şunları alır diyor. Onu da geçtim. Evet. Şimdi dövüşçüler için arkadaşlar 1000 elmas veriyor kazanana. Bu arada bu sarı jetonlar değiştirmişler. C2, C1 diye ayırmışlar. 10 tane veriyor. 10 tane de kapasite arttırma veriyor. Üretim arttırma yani askeri. 25 saatte askeri hız veriyor. Yine kaynak veriyor seçilmiş. 10.000 puanı işte yapmak nasıl olacak? O var. Aslında yani kaybeden için de güzel de ödüller. Bu puan kazanımı nasıl olacak? Orası önemli. Şimdi kayıt bölümüne bakalım. Savaşın kökleri kayıtları başlığında kayıt yaptırmaya hak kazanmak için ittifakının şu şartları tamam. İttifak 20 bunu biliyoruz tamam. Kişiselliği de biliyoruz. Daha sonra birliklerin savaşı kökleri sırasında ölmez ancak yaralanabilir. Yaralı birlikler iyileştirmek üzere Druid kulübesine gönderilir diyor. Druid kulübesinin kapasitesi için herhangi bir sınırlama yoktur. Ağır yaralı birlikler iksirle iyileştirme veya kaynakla iyileştirme seçilerek iyileştirilebilir diyor. Yani çantamda demek ki stok varsa iksirle iyileştirebileceğim. Okey abi. Görüş alanı diyor. Savaş meydanı düşmanı görüş açından gizleyen bir savaş stili kaplıdır diyor. Her lejyonun görüş alanı sınırlıdır ve düşman lejyonlar yalnızca görüş alanına girdiklerinde görülebilir diyor. Yani fragmanda söyledikleri gibi. Bir ittifakın tüm üyeleri aynı görüş alanını paylaşır diyor. Yani ben diğer üyemin ne yaptığını görebileceğim. Zebelliler diyor. Zebelle çağırma da var bu arada. Zebeller savaşın kökleri sırasında iki ittifakta savaş meydanına 3 kez bir adet zebelle çağırabilir. Yalnızca yaratık eğitmeni zebelle çağırabilir. Yaratık eğitmeni kampının yanında belirir. Yaratık eğitmeni tarafından ana oyundaki şekilde kontrol edilebilir diyor. Bir ittifak tek seferde sadece bir zebelle çağırabilir. Tamam. Puanlama demiş.
Oyuncular ve ittifaklar ilk kez bir binayı işgal ettiğinde puan kazanır ve işgal etmeye devam ettikçe düzenli olarak puan kazanmaya devam eder. Yani o binanın içindeysen eğer puan kazanmaya devam ediyorsun. Kişisel olarak puan kazanmaya devam ediyorsun. Belirli binalar iyileştirme ağacı ve cesaret ağacı gibi ayrıca buff kazandırır. Tamam, okey. Oyuncular düşman birliklerini yendiğinde puan kazanır ancak oyuncular dahil oldukları ittifaklar puan kazanmaz diyor. Can taşı belirlediğinde onu hedef noktaya teslim etmek için 15 dakikanı bulur. 15 dakikalık süre sona erdiğinde can taşı kaybolur. 1 dakika sonra bir can taşı rastgele bir can taşı kaidesinde yeniden ortaya çıkar diyor. Ya 3 tane vardı ya, ondan bahsediyor. Can taşını bir ay havuzuna teslim edersen can taşı orada kalır ve diğer oyuncular tarafından alınabilir diyor. Ya bu hani topladığımız var ya, 3 tane çıkıyor demişti. Videoda da zaten ondan bahsetmiş burada. Can taşını bir güvenli bölgeye teslim edersen takımına puan kazandırmaz ve kısa bir süre sonra ilk bulunduğun can taşı yeniden ortaya çıkar diyor. Can taşını takım binasına veya tarafsız binaya başarıyla teslim ederek büyük miktarda puan kazan diyor. Her başarılı can taşı teslimatının ardından iki takımın da teslimattan kazanabileceği puan miktarı artar diyor. Tamam abi. Çok uzun yapmışlar ya. Baya baya detaylı anlatmışlar bu arada. Belirli oyun özellikleri savaşın kökleri sırasında kısıtlanmıştır diyor. Savaş meydanı açıkken tüm üye yönetim özellikleri ve belirli diğer özellikler geçici olarak devre dışı kalır diyor. İttifak hediyeleri ise alınabilir diyor. Tamam abi. Savaş meydanındayken oyuncular sunucularındaki üyelere ittifak yardım veya kaynak desteği gönderemez. 3. Savaş meydanındayken oyuncular ana oyunda lejyon mevzilendiremez. Tamam. Savaş meydanındayken oyuncular kullanıcı adlarını değiştiremez. Hmm, okey, tamam. Oyuncular savaş meydanında elde ettikleri yeni kahramanları, eserleri veya savaş birliklerini savaş köklerinde kullanamaz diyor. Binaları geliştirdiğinde, onursal üyelik seviyeni yükselttiğinde, teknoloji araştırmaları yaptığında veya şehir teması değiştirdiğinde verilen bufflar çalışmaz diyor. Savaş meydanındaki oyuncular aynı anda yalnızca bir keşif birliği mevzilendirebilir diyor. He, bir kere yani keşif gönderebileceğiz. Tamam. Can taşı diyor. Can taşını teslim edersen ittifakına diyor 3000 puan kazandırırsın. Oyuncuya da 300 puan gider diyor. Okey. Zaten savaşarak biz puan kazanabiliriz. Aynen, aşağıda var zaten. Salondan diyor ilk işgal 750 puan, dakikada da 150 puan veriyor. Bak, dakikada 150 puan vermesi iyi bu arada. Oyuncuya da 15 puan veriyor. Ağaçlar ilk işgal 400, dakikada 80, kişiye de 40, dakikada 8 veriyor. Tamam abi. Muhafız Kulesi ilk işgal 80, dakikada 30, kişiye de 8'de 3 veriyor. Toplamadan güzel veriyormuş ya. Birinci seviye toplamadan ittifakına 33, kişiye de 150 veriyor. Üçüncü seviyede 300 veriyor. Bak, bu güzel. Öldürmede, saldırmada 40 puan veriyor. 10.000 güç alırsan 40 puan veriyor. Bu mitingden bahsediyor. Rally'den bahsediyor bu arada. Çünkü binalara rally de açabiliyoruz. Savunmada 10.000 puan alırsan 80 puan veriyor. Okey. Alanda da 10.000 güç alırsan 40 puan veriyor. Tamam, yani rahatlıkla büyük ihtimal 10.000 puana ulaşabileceğiz gibime geliyor. Yani şimdi bir de yani oyundaki işleyişe bakmak lazım. Çünkü hani Osiris'te falan aynı filan diyoruz ama burada şimdi sis muhabbeti var. Aynı bunu LoL gibi yapmışlar. Yani LoL oynayanınız varsa veya Valdirip aynı onun gibi yapmışlar büyük ihtimal. Sadece takımdaki arkadaşlarımızın işte görebildiklerini görebiliyoruz gibi. Bilmiyorum, ben şahsen güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ilk başlarda eşleştirmeler biraz adaletsiz olacaktır. Daha sonradan oturacaktır. O yüzden biraz zaman tanımak lazım. Bir de herhalde 2 haftada bir geliyor bu etkinlik. Öyle duydum. Yani ne zaman geleceğiyle ilgili bir kurallarda falan bir şey yazmıyor ama 2 hafta diye bir duyum almıştık biz. Yani burada önemli olan arkadaşlar yetenek ağaçları. Komutanların yeteneklerini kaydetmeniz lazım. İçeride yani bununla uğraşmayın. Çünkü içeride böyle bir taktiksel savaşlar çok dönecek burada.
Umarım güzel etkinlik olur ya. Herkes eğlenir. Biz de eğleniriz. Zaten oyunun böyle bir etkinliklere ihtiyacı vardı. Ben şahsen beğendim. Neyse benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Elimden geldiğince mantıklı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.